Merhaba, ben Ceren. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda bir hırka dikmiştim. Bu videoda da altına giydiğim crop top'un yapılışını göstereceğim. Ufak birkaç tüyo da var bu videomda. Crop top'un parçalarını o videoda kesmiştim. Hırkayla aynı kumaşı kullanıyorum. Benim göğüs bedenim B kap. Kalıbı kendim çıkarttım. Aynı kalıpla bralet de dikilebiliyor. Elimdeki kalıp kendim için çıkarttığım bir kalıp, bu yüzden yazılar kendi dilimde ama linkteki kalıptaki her şey İngilizce hazırlandı. Crop top'un ilk önce üstünü yapacağım. Her bir göğüs için iki parçadan oluşan bir kalıp çıkarttım. Tek kat kumaşla da dikilebilir bu model ama ben askılı üstlerde her zaman astar yapılmasından yanayım. Astarlı kumaşla yapılan üstlerin duruşu çok daha düzgün ve güzel oluyor. Bu yüzden ben de her bir parçadan 4 tane kestim. Astarı da aynı kumaşla yapacağım. Benim kullandığım gibi çizgili dokunan ya da çizgili desenli kumaş kullanacaksanız kalıptaki iplik yönüne ekstra dikkat edin. Göğüs kalıp parçaları küçük olduğu için kalan kumaşlarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda kumaşları üst üste koyduğunuzda kumaşın aynı yönlerinin birbirine baktığından emin olun. Göğüs parçalarını gösterdiğim yerlerden birleştireceğim. İki parçayı birbirine iğneliyorum. Birleşecek iki yerde dairesel olduğundan iğnelenecek yerlerin önce başını ve sonunu iğneliyorum. Sonra eşit dağıtarak diğer yerleri de iğneliyorum. Diğer göğsünde birleşme yerlerini iğneliyorum. Astar parçaları için de aynı işlemleri yapıyorum. Bel parçasıyla göğüs parçalarını birleştireceğim şimdi. Ben burada iki göğsü 1,5 santim çakıştırdım. Önünün daha kapalı olmasını isterseniz çakışmayı arttırabilirsiniz. Daha açık olsun isterseniz de hiç çakıştırmayabilirsiniz. Alt parçanın ortasını buluyorum. Çakışan göğüs parçalarının ortasıyla burayı birbirine iğneliyorum. Parçaların dikim sırası ve tamamlandığında nasıl görüneceğini görmektesiniz. Şimdi dikişe geçiyorum. Burada ufak bir şey söylemem lazım. Dikişe başlamadan önce pancarla bir savaş vardı. Koluma da biraz sıçramış ama ben videoyu editlerken gördüm bu yerleri. Yakın plan çekimi kesmek de istemediğimden burayı kırpmadım. Görmemezlikten gelirseniz sevinirim. Göğsün yanı ve ortasında gelecek parçaları karıştırmamak için ait oldukları kalıbın altına koyuyorum. Siz de aynı şekilde düzenli giderseniz parçalarınız karışmayacaktır. Dikişe göğüs parçalarını birleştirerek başlayacağım. Önce iğneliyorum. Sonra bu iğnelediğim yerleri dikiyorum. Dikişleri makinenin esnek dikiş ayarıyla yapıyorum. Benim makinem Singer, kullandığım iğne de Singer 2045/11 Jarse iğnesi. Şimdi elimde 4 parça kumaş oluyor. İkisi ön yüz, ikisi de astar için kullanılacak. Astar ve ana kumaş olacak parçaları eşliyorum. Astar ve ana kumaşı yüzleri içeride olacak şekilde üst üste koyuyorum. Ben kumaşımın kenarında olan ribana kısmı kesip askı yapıyorum. İki parçayı gösterdiğim yerlerden dikerek birleştireceğim. Dikeceğim yerleri iğneliyorum. Askıyı biraz önce üst üste koyduğum parçaların arasına yerleştiriyorum. Bunu şu anda videoda görmektesiniz. Astarla ana kumaşı birleştirirken askısını da birleştirmiş olacağım. İğnelediğim yerlerden dikiyorum. Böylece astar, ana kumaş ve askı birleşmiş oldu.
Askınızın altı ve üstü birbirinden farklıysa diğer göğsün askısını birleştirirken askı yönüne dikkat edin. Bu aşamada iğneleyin ve çevirerek kontrol edin. Doğruysa dikme adımına geçin. Diğer göğüs parçasını da dikiyorum. Göğüs parçalarının dikimi bitti. Astar ve ana kumaşın dikilmeyen yerine iğneliyorum ki parçalarım kaymasın. Şimdi göğüs parçalarıyla bel kısmını birleştireceğim. Ön parçanın ortasını buluyorum ve göğüs parçalarını iğneliyorum. Sonra ön parçayla arka parçayı birbirine iğneliyorum. Ön ve arka parçayı birbirine iğneleyince mutlaka bir prova edilmesi lazım. Kalıplar standart olsa da her göğsün şekli farklıdır. İğnelediğim her yeri dikiyorum. Arka parçanın daha düzgün durması için ben arka parçanın üst kısmını lastik dikiyorum. Bu adım şart değil ama fotoğrafta da gördüğünüz gibi daha düzgün duruyor arkası. Lastiği çok hafif gererek kumaşa dikiyorum. Lastiğin genişliğinde zigzag dikişle dikiyorum. Arka parçaları askıyla birleştiriyorum ve dikişim de bitmiş oluyor. Ben etek ucunu zikzak dikişle sürfle yapıyorum. İsterseniz burayı 1 santim içeri kıvırıp dikebilirsiniz. Aynı kumaşla diktiğim hırkanın videosunu izlemediyseniz hemen o videoya tıklayabilirsiniz.